tane kardeşim benden önce bayağı bakımsızlıktan hayatlarını kaybediyorlar. Raşitik doğmuşum. Eklemlerde çok ciddi sorun olmuş. Çünkü annemin sütü yetmediği için 2 tane kardeşimden sonra beslenememişiz. Minicik bir parça, minicik bebeği kucağımda öldürdü benim. Yani bütün bunlara tanık olunca durum çok farklı oluyor. Elmas piyasasını ele geçirdiği sanılan bir ülke yöneticisini devirmek için bir şirketin devreye girip paralı askerlerle yapmış olduğu bir iç savaşa tanık oldum. Burada Ali'nin başın gövdeden ayrılmasına da o öldürülen kişilerin cesetlerinden koparılan parçaların yenmesine tanık oldum. Kendimi birdenbire kafa küçültücü bir kabilenin yanında buldum Amazonlarda. Ardından yamyam olduğu söylenen bir başka kabilenin izini sürmeme yol açtı. Ardından atollerde suyun dibine 40 metreye kadar dalan ciğer yapıları buna endeksi değişmiş deniz çingenelerine götürdü. Ve buralara giderken zaman zaman Türklerle karşılaştım. Uluslararası medya planlamasında çözüm ortağınız Thinking Spirit sunar. ...1956'da Siirt'te doğdum. Anne tarafı mütedeyyin bir Arap ailesi. Baba tarafımda Kürt kökenli olup bir Arap aileye iç güveysi giren Siirt eşrafından bir yatırımcı, bir girişken. Ailenin tarihçesi de ilginçtir. Cumhuriyetle değişen bir tarihçesi var. Osmanlı döneminde bölgede ticaretle uğraşan bir eşrafken, Cumhuriyet'te ilk kez bölgede bir un fabrikasının kuruluşuyla beraber girişimci ve yatırımcı sıfatına bürünüyor. İsmet Paşa ile cephede tanışıyor ve yardımcı oluyor. Bu tabii Cumhuriyet'in o dönemin o hakikaten olağanüstü kurucuları diye tanımladığımız o komutanlar, çünkü Mustafa Kemal Paşa da o dönemde Diyarbakır'da kolordu komutanı. Bütün bunları rapor ediyorlar. Cumhuriyet'in kuruluşundan 3 sene sonra dedem Ankara'ya çağrılıyor. Bölgede bir un fabrikası kurulacak. Büyük bir un fabrikası. Değirmen irisi değil, direkt bir fabrika. Ama elektrik olmadığı için kendi elektriğini kendi üretecek nitelikli bir fabrika. Aynı fabrikanın bir küçük ölçeklisi de Van'a kurulacak. Fatih Altaylı'nın dedesinin kardeşi. Gerekçe bu iki aile İstanbul'la ilişkili olduğu için, yani bir Osmanlı'nın yönetiminden Batı ile ilişkileri var. Diğer tarafta da bölgedeki aşiretleri, şeyhleri, ağaları iyi tanımalarından ötürü. Ve gariptir, özel teşebbüs olarak kurduruluyor devlet tarafından. 1929'da faaliyete geçen bir fabrika. 1950'lere kadar bu fabrika Demokrat Parti'ye kadar faal. İlaveten de yanına bir un fabrikası kurulması düşünülüyor ama un fabrikası, tuğla fabrikası. Mesela bölgedeki mimari ve mühendislik tamamen o binlerce yıllık balçıkla yapılan evler, yani çok çabuk yıkılabilen, dış cephesi sıvayla kapanmış caz dediğimiz alçı taşı. Ama bir çatlama sırasında içine giren suyla adeta patlayan bir mühendislik. Onun yerine tuğladan ev girişimi için o bölgenin kil ocaklarından çıkarılan kille tuğla imal edilip o evi yapıyorlar. O evde ben doğuyorum. Tabii tam Demokrat Parti'nin iktidarında o ileriki dönemlerdeki cezalandırması sonucu aile bir şekilde mağdur ediliyor. Birdenbire CHP kökenli oldukları için Demokrat Parti tarafından cezalandırma sürecine giriyor ve diğer fabrikalar için alınan borçlar faiziyle geri istenip arazileri de el konulup, hatta doğup büyüdüğüm eve de el konuluyor. Aile ciddi bir mağduriyet dönemine giriyor. Varlık içinde yokluğu yaşıyoruz. Dedem ve amcam ard arda Demokrat Parti'ye girmelerine rağmen cezalandırma devam ediyor. Hayatlarını kaybediyorlar İstanbul'da. Babam da bu işi aynı onların gibi rövanşist bir bakışla, sanki öc almak istercesine siyasette daha da yoğun iştigal ederek sürdürünce ben ve benden önce büyümüş kardeşlerim sağlık sorunları yaşıyoruz. 2 tane kardeşim benden önce bayağı bakımsızlıktan hayatlarını kaybediyorlar. Aile varlık içinde yokluğu yaşıyor. Raşitik doğmuşum. Çocuk yaşta verem dediğimiz o hastalığın ya başlangıcı ya da orta düzeyde yaşamışım. Yani ciğerlerim sorunlu benim. Ve eklemlerde çok ciddi sorun olmuş. Çünkü annemin sütü yetmediği için
2 tane kardeşimden sonra beslenememişiz. Yani aile yokluk içinde yaşıyor ve bunu varlıklı bir aile olarak da yakın çevre söyleyemiyor. Yani onun ne olduğunu biliyorum. O yüzden tabii ailemi suçlayamam bu nedenle. Bir dönem, o dönemin bugün benzerini yaşayanlar var ülkede. Bu tabii 70'lere kadar devam ediyor. Ardından tabii ki aile İstanbul'a göçmek zorunda kalıyor. O dönemde hep kafamda şeyler var benim. Çünkü İstanbul'a da ilk ziyaretimi hayatta kalmam için halamlara gönderilişimle hatırlıyorum. Çünkü verem mikrobu bulaşmış. Farklı hastalıklara yakalanmışım. Benden büyük kardeşlerim ölmüşler. Ailemde işte halamların yanında büyürsem kurtulurum diye gönderiyor ama bu kez 7 yaşında ilkokula kaydım yapılacağı zaman birdenbire trahom ve verem savaştan gerekli 2 rapor yüzünden kaydım bir türlü yapılamıyor. Çünkü bu raporları verecek bir atama yok bölgede. Yani ne trahom merkezinde ne verem savaş dispansöründe yok. O yüzden misafir öğrenci olarak Oruç Gazi İlkokulu'na kayıt edilemiyorum. Misafir öğrenci olarak devam ediyorum. Bu bayağı koyuyor bana. Öteki olmanın ne olduğunu orada anlıyorum. Çünkü bir kere olsun ismim okunmadan, tahtaya çağrılmadan, soru sorulduğunda cevap vermem istenmeden okula gidip geliyorum. O yüzden kendi isteğimle halamlardaki daha konforlu yaşamı reddedip İstanbul'dan Siirt'e geri dönüyorum. Fabrikaya getirilen buğday mesela, o buğdayı korumak için bir manga asker geliyor bir jiple beraber. İşte o dönem çünkü Siirt bölgesi eşkıya bölgesi diye tanımlanıyor. Hatta çok popüler olmuş eşkıyalar var. Hamido, Koçero, Hekimo, Tilki Selim gibi. Bunlar aklımda kalanlar. Hatta bunlardan Hamido'yla tanışıyorum çünkü cezasını çektikten sonra amcam benim YS'de, Yol Su Elektrik Kurumu'nda çalışırken yanına girmişti çalışmak üzere. O zamanlar meşhur o eşkıya hikayelerini bizzat ağzından dinlemiştim. Ve hep kafamda o sorgulama özelliği, bir de hayranı olduğum, benim böyle rol modelim olan cerrah dayım, Siirt'in ilk hükümet tabibi. Onun da çünkü her Siirt'e gelişinde falan evin önünde oluşan hasta kuyrukları, o hastalara yapmış olduğu tedavi girişimleri yanında olmam. Bir tarafta doktor, diğer tarafta gazetecilik misyonunu bana daha çocuk yaşta bir şekilde şırıngayla sanki içime girmiş gibi oldu. Yani 74 yılında işte lise bitti. Üniversitede tıp istiyordum ama ne yazık ki puanlarım beni işletmeye götürdü. Hiç anlamadığım bir yerde okur gibi göründüm. Galatasaray İşletme Yüksekokulu. Devam etmedim. Açıkçası askerlik hizmetini geciktirmek için işletmede kaydımı sürdürdüm. Son sınıfta kendim isteğimle ayrıldım. 2 yıllık yabancı dillere kaydoldum ama bu süre içinde zaten gazeteciliğe başlamıştım. Gazetecilik mesleğine başlarken amacım da dediğim gibi olayların içine bizzat giren, tanıklığını yapan ve yorumu yaparken farklı bakışlarıyla bir de belgeleyerek yapan bir tarz, o da foto muhabirliğiydi. Çünkü hayran olduğum, dergilerden izlediğim Ara Güler, Gökşin Sipahioğlu Hürriyet Gazetesi'nden, Fikret Otyam, işte Yaşar Kemal romanlarını ve Cumhuriyet'te çıkan röportajlarını okudum. Kitaplaşmış hale dönüştürdüğü çok güzel röportajları vardı Yaşar Kemal'in. Bütün bunlarla önce ülkemden, ardından komşu coğrafyalar, sonra dünyaya yayılacak bir gazetecilik kafama taktım. 74 yılında Emniyet Müdürlüğü basın odasında rastlantı sonucu bir haber kovalarken polis muhabirliğine girdim ve orada tanıştığım Savaş Ay'la, çünkü onun da öyle bir ideali varmış. Biz böyle sırt sırta, omuz omuza verip hem ülke içinde siyasi olayları hem de küçük diye tanımlanan gazetelerde çok az bahsedilen sosyal olayları içeren röportajlar yapmaya başladık. Hedefimiz uluslararası olmaktı. Biliyorduk ama nereye gideceğimizi bilemiyorduk. 1977'de ikimiz de artık bu işi yurt dışında yapmamız gerekir deyip Savaş Ay'ın annesinin bir konseri vardı. Şükran Ay, çok popüler bir sanatçıydı. Onun Almanya'daki bir konserine vesile yapıp Almanya üzerinden dünyanın sayılı fotoğraf ajanslarından biri olan Sipa Press'in merkezine gelmek için Paris'e geldik.
Burada amacımız Gökçin Sipahiyoğlu'nu tanıyıp ondan muhabirliği almaktı. Paris'te 24 saat parasızlığın ne olduğunu yaşadım. Yani o tarihlerde çekilen bir film vardır, Otobüs diye, Tunç Okan'ın oynadığı bir film. Yani bir Batı ülkesinde, bir başkentte parasız olmanın ne olduğunu 24 saat yaşayarak hakikaten hayatımda önemli bir gündü. O gün işte Sipa Press'le tanıştım ve onu izleyen bir hafta sonra da meşhur Kanlı 1 Mayıs olayı oldu. Kanlı 1 Mayıs, 34 insanın hayatını kaybettiği bir olay. Buna savaşla beraber olacağını bildiğimiz için en uygun şekilde, en uygun yerdeydik. Nitekim o fotoğraflarla hem Sipa Press'te ilk işimi verip onlarla tanışmış oldum. Hem de Ara Güler gibi çok değer verdiğim ama o güne kadar yanaşma ve konuşma imkanım olmayan bir ustayla da ilk alışverişimi yaptım. Çünkü temsilcisi olduğu dergiler için benden fotoğraf istemişti. O hayatımdaki önemli bir dönüm noktasıdır. 1977 Kanlı 1 Mayıs. Onu izleyen yıllarda 1979-80'e kadar Türkiye'de aklı gelecek her şeyi fotoğrafladım, tanık oldum, çektim, yazdım, fotoğrafladım. Arşivimi alıp 79'da karar vermiştim Paris'e yerleşmeye ve 80'de ancak gidebildim. Gökçin Sipahiyoğlu, Sipa Press'in sahibinin ofisinde yerleştim. İşte katlanıp yatak olan bir koltukta sağ olsun onun da yani Allah rahmet eylesin o dönemde benim için aldığı bir duşakabinle adeta ajansın patron ofisini kendime bir yatak odası yaptım. Sabahın erken saatlerinde gelir kruvasan ve kahveyle kahvaltımızı yapar. Türkiye'de ve dünyada olup haberleştirilebilecek olayların dosyasını yapar hale geldik. O dosyalar arasında birkaç tanesi beni de ilgilendirdi. Bunlardan biri Gdansk'ta o dönemde başlayan tersane grevi diye başlamıştı. Lech Walesa'nın sonradan devlet başkanlığına kadar gidip Nobel ödülünü alacağı o grevlerin ilk tanıklığını yaptım. Savaşlarla beraber gitmiştik. Onu izleyen tarihlerde İran-Irak Savaşı patlak vermişti. O savaşa gittim. Bu süreç beni foto muhabirliğimde doğru yerde doğru zamanda olma özelliğimi ortaya çıkardı ama fotoğrafa yönelik ne yazık ki kendimi yeterli olgunlukta görmüyordum. Onu da 1981'de Kuzey İrlanda'da dünyaca ünlü çok önemli foto muhabirlerinin bizzat olduğu yerde onları biraz taklit ederek başardım. 81'den sonra artık dünyada her yerde iş yapabilir nitelikte bir foto muhabiriydim. Tabii dil avantajlarım çok az İngilizcem, biraz iyi Fransızcam, biraz da ana dilime yakın olduğu için Arapçam. Ama coğrafyaların hep imkansız olduğu yerler avantajlı çünkü öyle bir coğrafyadan geliyordum. ...82 yılında Lübnan'da İsrail'in yapacağı operasyonun ilk günlerinde oraya gittim. Ve İsrail'in bugün süregelen soykırımının bir kent kuşatması, Beyrut'un kuşatılması, bir ülkenin işgalindeki vahşet, barbarlığın birinci derece tanıklığını yaptım. Bu beni dünya basınında o bölgenin uzmanı olarak lanse ettirdi. Artık Lübnan gündeme geldiğinde en çok aranan, en çok fotoğrafları kullanılan bir foto muhabiriydim. Sonraki dönemlerde Afganistan gündeme geldiğinde o bölgede de imkansız bir coğrafya. Orada da kumandan Mesut Ahmet Şah, Sovyet ordusuna karşı direnen bir Tacik komutan. Onunla ilişkiye geçip bulunduğu bölgeye çok uzun bir yolculuk yaptım. Üstelik kendi bedenimi sınadığım bir yolculuktu. Bu yolculuk sonucu ulaştım. Mesut Ahmet Şah'la bayağı böyle uzun bir süren bir dostluk kurdum. Yine dünya basınındaki ilklerden biriydi. Onu izleyen yıllarda sayısız iş yaptım. Mesut Ahmet Şah'la dünyada ilk görüşen gazeteciyim. Dünya basını mesela benden sonra Reza başta olmak üzere çok ünlü
gazeteciler görüştü ama ilk görüşen benim. Bazı yerlerde doğru yerde doğru zamanda olmak kadar işin içine girdiğinizde daha farklı oluyor. Örneğin Beyrut'u kuşattığı zaman İsrail ordusu dünyanın en önemli ama en önemli foto muhabirleri oradaydı. Hatta kaymak kapak olan fotoğrafım çok ilginçtir. Şu anda Sir ünvanı olan Birleşik Krallığın en önemli foto muhabiri Donald McCullin. Aynı otelde kalıyoruz. Akşamleyin yemekteyiz. Elinde Time dergisinden gelen bir fotokopi geldi. Aral kim diye beni sordu. Tebrik ederim dedi. Normalde benim fotoğrafım çıkacaktı ama senin fotoğrafını kapakta kullandılar. Yarın sabahleyin kitabını al, gel imzalayayım dedi. Bana kitapta 1. sayfaya güzel bir yazı yazıp imza attı. Çünkü o ana kadar tanıkların hepsi cepheden çekiyorlardı. Bu İsrail'in savaş argümanını, ya biz burada sadece teröristlere karşı savaşıyoruz, sivil zayiat yoktur diye bugün de gündeme getirdi. Ama benim çektiğim fotoğraf elinde bebeğiyle koşan, yıkılanlar arasında, yıkıntı anında koşan bir kadın. O kapak olunca Time'a birdenbire İsrail'in hedefi, her ne kadar kendi deyişiyle Filistinli teröristler gibi görünüyor olsa da bu savaşın mağduru siviller imajını o fotoğrafla verdi. İşte o yüzden yani yaptığım iş ilk başta o beni bayağı önemli bir pozisyona getirdi medya önünde. Çünkü bir bombardıman yerine bombardıman sırasında gitmek çok zor. Öyle bir anı değerlendirdim. Bir de hayatta kalmam çok zor çünkü binalar çöküyor. Tabii bütün bunları yaparken biraz cahil cesareti diyeceğim. Biraz bu işi çok sevmemden kaynaklanıyor olmak. Çünkü çok önemli savaş fotoğrafçılarının söylediği şey, olaya ne kadar yakınsanız fotoğrafınız o kadar önemli. Yani uzaktan olmuyor bu işler. Evet, savaşı uzaklardan da çektiğim oldu. Beyrut'u kara dumanlar içinde çektiğim oldu ama içinde o dumanın ortaya çıkmasına yol açan patlamanın şokunu içinizde hissetmeniz, o şokla yüzlerce metre ötede bir yere çarpmanız veya iç kanamadan gitmeniz. Yani bunlar bir şarapnelin parçasının size değil kucağınızdaki bir çocuğa çarpıp minicik bir parça, minicik bebeği kucağımda öldürdü benim. Yani bütün bunlara tanık olunca durum çok farklı oluyor. Bunlara aktarırsanız eğer o dünya kamuoyunda o savaşı savaşan değil de orayı işgal edip işte kendi gücünü gösteren gücün ne kadar vahşete yol açtığını, ne kadar büyük bir katliam yaptığını kamuoyuna gösterebiliyor. Şimdi hepsinde tehlike var. Yani dediğim gibi yanı başıma bir şarapnel parçası geliyor. Yani 1 milimetre kalsa benim kalbime girecek. 1 milimetre sağa gidiyor. Çocuğun boynuna geliyor, öldürüyor. Mayın basıp hayatını sonlandırabiliyorsun. Üzerinden geçen roketin şoku iç kanamaya yol açabiliyor. Bunlar hep var. Tank altında kalabiliyorsun. Nitekim tank altında kalmış insanların cesedi üzerinde yürüdüğümüzü hatırlıyorum. Bunlar oluyor ama bu savaşlar arasında en vahşet diye tanımladığım, hatta Bloody Diamond diye bir filme konu olan Liberya'da katliam. Yani elmas piyasasını ele geçirdiği sanılan bir ülke yöneticisini devirmek için bir şirketin devreye girip paralı askerlerle yapmış olduğu bir iç savaşa tanık oldum. Burada aleni başın gövdeden ayrılmasına da o öldürülen kişilerin cesetlerinden koparılan parçaların yenmesine tanık oldum. Ruanda'da 2 ay gibi bir sürede 800 binle 1 milyona yakın insanın önceden planlanmış, soykırımı denmesinin sebebi o. Her şeyi hazırlanmış ve uluslararası arenadan da destek alınmış bir soykırım. Bir rövanş isteği ama korkunç bir şey. Bu savaşa tanık oldum. Yani bedenlerin, insan bedeninin, kadın, çocuk, bebek fark etmeksizin nasıl parçalandığı, nasıl yok edildiği,
Bu savaşlarda çocukların nasıl kullanılmasına bizzat tanık oldum. Bunlar insanın her şeyi yapabileceğini gösteriyor. Çünkü gerekçeyi yaratan yine insan. Yani Ruanda'da renkler hep siyah, inanç hepsinde Katoliklik, toplum olarak aynı toplum, konuştukları dil aynı. Ama işte bir dönem kendini kontrol eden bir yabancı ülkenin şartlandırmasıyla siz aslında deyip o ayrımı, o ötekileşmeyi gündeme getirmeleri düşmanlaştırabiliyor. İslam aleminde bazı ülkelerde kurban geleneği var. İşte hayvanı beslersiniz, onun kesimi sırasında yani çocuğun birlikte belki günlerce hayal bile kurup sevdiği bir canlı bir süre sonra gözünün önünde kesilir, kafasında o kan konur. Bu bizim ilk çağlardan bu yana getirdiğimiz bir olay. Toplumsal değişimler olsa bile eğitim dediğimiz pedagojik formasyon olsa bile değişmeyen karakterimiz. Geçtiğimiz günlerde bir İsrail askerinin bir mütedeyyin Filistinli kıza davranırken yüz ifadesini gördüğünüzde hiç yabancısı olmadığım bir ifade bu. Yani çünkü bunu Avrupa'nın göbeğinde biz Bosna'da yaşadık. Ukrayna'da yaşıyoruz. Kuzey İrlanda'da yaşadık. Yani bunun için ülkenin gelişmişliği, az gelişmişliği değil. Ötekileştirmenin zemini olarak sayılan alanlarda siyasetin buna malzeme yapması. Bütün ülkelerde olabilir bu. Savaşların kronikleştiği toplumlarda daha hızlı olabiliyor, daha hızlı yayılabiliyor. Ama bu bütün ülkeler için geçerli. Şimdi habercilik benim yaptığım dönemde daha konvansiyonel olarak düşündüğünüzde zordu. Yani bir yere ulaşmak, imkansız coğrafyanın yaşandığı bir coğrafyaya ulaşmak, önce vize almak, o ulaşım için gerekli maddi desteği bulmak, girmek, o coğrafyada kalabilmek, kendi yaşamınızı idame ettirmek. Bütün bunlar hep etap etap. Artı tanık olmak, artı tanıklık yaptığınız belgeyi, bilgiyi aktarabilmek. Yani bir fotoğrafın filmini bir ülkenin dışına çıkarılması günler, aylar alabiliyordu. On binlerce dolara mal olabiliyordu. Benim yaşadığım Lübnan'da, hani abluka altındaki Beyrut'tan filmi çalıştığım kuruma göndermek. Yani on binlerce dolardan bahsediyorum. Ve 80'li yıllar bunlar. Yani 80'li yıllarda on binlerce dolara Londra'da bir ev alabiliyordunuz. Bir araba kiralıyorsunuz, neredeyse 1000 dolar günlük. Bir tek top mermisiyle o araba içindekiyle beraber kömür oluyor. O yüzden ona verdiğiniz paraları düşünün siz. Ulaşmak daha maliyetliydi. İşte o maliyetli ortamda zaten becerebilmemizden ötürü bizler el üstündeydik. Ama teknoloji öylesine ucuzladı ve hafifledi ki bizim bir taşıdığımız fotoğraf makinesi çantası 17-18 kilo. Bir de 80'lerden sonra benim beraber olduğum kameramanla beraber taşıdığım televizyon ekipmanı da 20-25 kiloydu. Sadece ekipman bahsediyorum. Yani kasetten ve aküden bahsetmiyorum. Bunların bizim fiziksel olarak yanımızda bulundurmamızın bile maliyetleri korkunç ağırdı. İyi haberciliği yapmaya çalıştığımız ülkede ne yazık ki buna imkan yoktu. Yani evet, Türkiye'de ne yazık ki adaletsizlik medya sektöründe de var. Geçtiğimiz günlerde kaybettiğimiz bir televizyon starı, kökeni de gazeteci, milyon dolarlar kazandı. Haberi haber olmaktan çıkardığı için, güldürüye dönüştürüp şovlaştırdığı için. Ama aynı harcamaları, aynı bütçeleri biz dışarıda dünya gerçeğini, ülke gerçeğini vermek istediğimizde bize verilmiyordu. Bu sadece belirli bir sektör eğlence amaçlı baktığında alabiliyor. Bu aynı şeyde sporun bütün alanlarında sınırlamalar getirilirken futbola olduğu gibi paranın akıtılması gibi. O yüzden bizim alan zor, maliyetli. O maliyetli olduğu alanda sizin hem başarınız, bir yere gitmeniz, iş yapmanız, hem de bunu evrensel kalitede yapmanız. Yani 2000 yılında birdenbire bizim programımız Haberci yayından kaldırıldı. Ortada kaldık. Yani üstelik gariptir, o dönemde Reha Muhtar'ın bir günlük
maaşıyla biz bir aylık program yapıyorduk. Yani bir günlük bir ay. Onu bile vermediler. Yani hayatımın en kötü dönemlerini yaşadım. Çünkü bir ekiple çalışıyordum, onun sorumluluğu ve bir anda program bitti. Ama yapmış olduğum iş evrensel kalitede olduğu için sırf arkadaşlarımın mağduriyet yaşamamaları için ham madde olarak o görüntüleri Alman ZDF kanalına verdim. Kullandılar. Yani bölüm yaptılar. Çünkü yaptığımız evrenseldi. Kullanılan kamera en yüksek format. Ağırlığı bizim bedene vermiş olduğu rahatsızlığa rağmen sehpalı kullanmamız, uygun objektifler, uygun ışık, kaliteli bant, kayıt sisteminin mükemmelliği ve bütün bunlar evrensel yaptığınız zaman dünyada pazarı var ama yine de bir 3. dünya ülkesinden gelmeniz fiyatları hiçbir zaman aynı yapmıyor. İmkanları yapmadığı gibi. İşte benim ve benim gibi çalışan arkadaşların farkı bu. Yani haberin bir anlam ifade etmediği coğrafyada siz haber, belgeselin hiçbir anlam ifade etmediği bir yerde belgesel yapmanız gibi. Allah'tan böyle takip edenlerin desteği oluyor ki hayatta kalıyoruz. Yoksa ama bu Osmanlı'dan bu yana var olan bir şey. Yani insan yaşam kalitesini artıracak doğru bilgi, bilgilendirme, belge bizim gibi toplumlarda tukaka gibi gösterilir. Hoş ama boş şeylere insanlar özendirilir. Benim o çocukken yaşadığım sağlık mağduriyetlerini ileriki dönemlerde travmalara dönüştürdü. Yani yaralandım birkaç kez. Üzerimden top arabası geçti. Bir cenaze töreninde tabutu taşıyan top arabası tam fotoğraf çekerken altına itildim. Bacaklarımı kangren yapıyordu. Allah'tan Fransa'da yaşıyordum. Bir tedaviyle olmadı ama halen izleri var. Çünkü tarak kemiklerinin başı kırılmıştı o süre içinde. Ve dolaşım bozukluğu başladı. Bütün bunlar o zamanlar beklediğim şeyler. Ardından yani beynime uçak kaçırma sırasında beyinde bir anevrizma yapacak bir darbe yedim kafatasıma. Yıllar sonra neredeyse patlıyordu. Anjiyo oldum. Ciğerlerim zaten sağlam değildi. Bende bir zatürre süreci var. Hakikaten ölümcül bir evreye giriyor. Nefes bile alamıyorum. Bütün bunlar artık Kuzey İrlanda'da kasığıma o dönemde İngiliz polisinin attığı böyle plastik mermi dedikleri silindir şeklinde 12 santim, 15 santimlik bir mermi o kasıma çarptı. İçerideki deri patladı. Yani dış deri değil, içindeki deri patladı. Bununla ilgili ameliyat olmak zorunda kaldım. Yani bunlar benzerleri mermi sıyırması çok. Artı vücudumda bir sürü yer, bir sürü eksiklikten ötürü normal çalışma ritmini kaybetti. O yüzden bunların tabii daha iyi koşullarda çalışıyor olsaydım belki yaşamazdım. En sonunda dizlerim artık aşırı yük taşımak, çok uzun mesafe bu yüklerle haşır neşir olmak, kemikleri bile birbirine sürte aşındırdı. Protez taktırdım dizlerime. Gerek X bacak olmam, gerek o dönemde pandemi süresi içinde fizyoterapiyi fazla yapamayışımdan ötürü sakat kaldım. Şu anda kaslarım yeterli değil. Oturmam, kalkmam, hızlı yürümem, yokuş aşağı inmem sorunlu. Bütün bunlar var ama böyle dönüp de yaptığım işe bakıyorum. Hiç pişmanlığı yaşamıyorum. Birinci, gezgin bir toplum değiliz. Gezginliğin olmayışının sebebi biraz karım bozuluyor bu tanımlam ama annelerin çocuklarının gidecekleri yerde yaşayacağı mağduriyet korkuları hiçbir zaman bir yerlere, uzak yerlere gitmesini istemiyor. Annem benim mutlu olmamı istediği için hiçbir zaman engel olmadı. Zaten ailemden 13'ünden sonra kopmuş vaziyetteydim. Bizim mizacımız gereği işte annesinin kuzusu, hatta yeni bir konumlandırma var, helikopter anne dedikleri. Çocuğum acı çekmesin, hep mutlu olsun, ne istiyorsa yapayım, hele erkek çocuklarına özendiriliyor anneler. O yüzden çok kaşif, çok gezgin bir toplum değiliz ama çok abuk subuk yerlerde çok karşılaştım.
Türklerle. Mesela bir ara offroad yarışlarına sürekli gidiyordum. Onu da İngiltere'de ilk başlangıcım Camel Trophy diye bir offroad yarışında 3. kişi olarak araçtaydım. Yani bir Türk takımım vardı, bir de yanlarındaydım. O güne kadar ben normal araba bile kullanamazdım. Birdenbire offroadçu oldum. Onun bana getirisi girilemeyen, girilmesi imkansız habitatlara girmek, yaşam alanlarına girmek. Çünkü insan aracıyla bütünleştiği zaman bir de fizik kurallarını iyi biliyorsa iyi bir araçla sınır tanımayabiliyor. Ve bunları da bilimsel ölçeklerde doğru yönlendirdiği zaman hakikaten ormanı kesmeden, ormana zarar vermeden neyle karşılaşacağını bilip sonra beni bu şeye götürdü. Araçlı veya araçsız bu tür alanlarda yaşamaya götürdü. Sonradan kendimi birdenbire kafa küçültücü bir kabilenin yanında buldum Amazonlarda. Ardından yamyam olduğu söylenen bir başka kabilenin izini sürmeme yol açtı. Ardından atollerde suyun dibine 40 metreye kadar dalan ciğer yapıları buna endeksi değişmiş deniz çingenelerine götürdü. Ve buralara giderken zaman zaman Türklerle karşılaştım. Yani o Samoa adalarına girerken orada bir Türk'ün Nadir Paksoy isminde Patalok olarak bir adada çalıştığını öğrendim. Malezya'nın Endonezya ile ortak olduğu Borneo adasında bir bölüm kaplumbağalar üzerine, deniz kaplumbağaları üzerine bir bölüm çektim. Bir daha gittiğimde bir Türk'ün oraya benim programı izleyip gelip kaplumbağa kabuğu ticareti yapıp Suudi Arabistan'da tesbih fabrikası kurduğunu gördüm. Afrika'da işte bir offroad yarışı ardından Paris Dakar yarışı ardından aracımı alıp kameraman arkadaşımla beraber bir Batı Afrika turu, aşağı yukarı 15.000 kilometrelik bir tur. Onu yaparken Burkina Faso'da, Ouagadougou'da yine bir Türk'ün Avrupa'nın çöplüklere attığı ikinci el çamaşır makinesi, buzdolabı gibi makineleri tırlara yükleyip fil dişine, ardından da işte Burkina Faso'ya, Benin'e getirip onarıp, boyayıp, tamir edip Afrika'ya ikinci el market açmasına tanık oldum ve bu insanlarla devam ediyor. Ama aralarında en ilginci, hatta geçtiğimiz günlerde bir daha haber geldi. Ruanda'da ikinci seyahatim, katliamdan bir sene sonra cesetler altında bazı çocukların bulunduğunu, bunların ailelerine kavuşturulmasına yönelik bir NGO tarafından aktivite başlatıldığını öğrendiğimde kameraman arkadaşımla gittim. Döndüm. Dönüşümüzde de Kenya'da, Nairobi'de bir oteldeyiz. Hiç unutmam, Meridian diye bir oteldeyiz. Biz kendimiz böyle soğuk biralarımızı içerken bir bey geldi. Ben dedi, Türk'üm dedi. Türkçe konuştuğunuzu duydum. Buyurun dedik, oturttuk. Ne iş yapıyorsunuz diye sordum. Ben tekstilciyim dedi. İşte mağduriyet yaşıyoruz Türkiye'de. İşte bu Türkiye'deki krizlerden birinde. Elimde çok ciddi battaniye var. Bana Afrika'da satarsın dediler. Geldim buraya ama hiç kimse almıyor. Ben de tabii hep beynimin değişik yerlerinde depolama olduğu için dedim o işi yapmak istiyorsanız Güney Afrika'da yani bölgesi Swaziland başta olmak üzere o bölgeye giderseniz niye dedi orası iyi? Çünkü dedim battaniyeyi düğünlerde, çocuk doğumlarında ve cenazelerde hediye ediyorlar dedim. Öyle mi dedi. Aradan yıllar geçti. O beyefendi 2-3 tane fabrika kurmuş. Ve bir gün havaalanında da fabrikanın satışını bitirmiş. Biz ülkeye girerken Güney Afrika'ya çıkarken sizi arayacağım dedi. Sonradan beni fabrikayı sattı. Yeni şirket aradı. Ve daha geçen günlerde kendisine tanıtarak bir şey yazmış. Şu anda Latin Amerika'da bir başka fabrika kurmaya gideceğim diye. Şimdi bunlar var ama ülke olarak hani bazen denir ya, Türkiye niye sahip olduğu potansiyeli doğru kullanmıyor? Bilgiden uzağız. İnsanlara bilgiyi vermek yerine biraz biat kültürü hakim olsun. Bizim onlara söyleyeceğimiz şeyleri yesinler, içsinler, yapsınlar anlayışı. Bu tabii
Osmanlı döneminden başlayan bir şey. Yani diplomatı olmayan bir ülkeyiz biz. Yani 1850'lere kadar. Ben merak etmişimdir. Hep birilerinin, yönetenlerin duymak istediği şeyi söylüyoruz. O yüzden böyle Osmanlı kendisini çok, ben cihanın en büyük sultanıyım. Oralarda sürünüyor insanlar. Birbirlerini kemiriyorlar. Orada açlık var. Orayı pislik bastı ama benim ülkem. Bu şaşkınlığın ilk tepkisini ilk kez işte Kraliçe Victoria ile buluşmak üzere Fransa üzerinden İngiltere'ye gelen Sultan Abdülaziz ve yeğenleri yaşıyor. Marsilya'ya bir iniyorlar. Yani kendilerine anlatılan bir Frank diyarı, bir Avrupa var ki her tarafı sanki dışkı götürüyor. İnsanlar birbirini kemiriyor. Marsilya'ya bir geliyorlar, geniş caddeler, 3-4 katlı binalar, kadınlar erkekler beraber yürüyorlar. Gemiler bir tarafta, atlı arabalar bir tarafta, her taraf tertemiz. İşte hatta ondan sonra işte diplomasi başlıyor. Çünkü şeyi seviyoruz. Bugün de Türkiye'den şey var. Yani Türkiye'de her gün şeye bakın, dünyada da var deniyor. Ben buraya geliyorum. Bugün 3 tane ayrı markette fiyatları kontrol ettim. Her şey bizden neredeyse yarı yarıya daha ucuz. Yarı yarıya. Ama insanlar buna da inanmak istiyor. Çünkü birine biat ettiğin zaman, yani bu ataerkil toplumlarda o seni aç bırakmadan yaşatıyor. Ama o yeter ki ona sadakatini göster. Bundan çıkamadık. İşte Cumhuriyet bundan çıkartmaya çalıştı ama işte etaplar var malum. Ya asker bana biat edeceksin dedi. Ya X partisi, işte o güç zehirlenmesine giren herkes. İşte o süreci yaşıyoruz. Çözümleri var. Çözümü yani az sayıda değil, çok sayıda insanın dünyayı bilip dünyada bir takım şeylerin, çünkü sanayi devrimi dediğimiz 5-600'lük bir olay ama 5-600 yıllık bir olay ama ona ilişkin mühendislik, araştırma binlerce yıldan beri var. Ve bunların başlangıç yeri de Anadolu. Yani ilk kil ocağındaki kili bayağı böyle mimari bir yapıya dönüştürüp bir yapıya malzemesine dönüştürme Anadolu'da yapılıyor. Yani o evler aynı duruyor, kerpiç evler. Ama içine koyduğun saman önemli. Onun fırınlanma süreci önemli. Boyutu önemli. Yani Arşimet bu topraklardan, bizim Anadolu topraklarından çıkan bir insan. Thales öyle, Pisagor öyle. Artı 10. yüzyılda aydınlanma çağının bir sürü ünlü bilim adamı o topraklarda çıkmış. Ama bilimle aramızı bozup daha fazla salgısal ilgiye, hurafeye, işte bir tek dokunuşla tedaviye yönelik bilgiler itibar görüyor.